Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah savaş meydanında tahta çıktı. Ve yine Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah düşmana esir düştü. Bu iki tarihi sınır arasında geçen saltanatın sahibi Bayezid. 1389 yılı, Kosova Ovası. Osmanlı ordusu Sırp kuvvetlerini mağlup eder. Ancak savaşın hemen ardından Sultan 1. Murat bir suikast sonucu hayatını kaybeder. Zafer kazanılmıştır. Fakat devlet başsız kalmıştır. Balkanlardaki Osmanlı üstünlüğü henüz kırılgandır. Vasal prensliklerin sadakati kesin değildir. Bayezid, babasının ölüm haberini alır almaz hızla harekete geçer. Savaş meydanında tahta çıkar. Bu karar yalnızca sembolik değildir. Devletin merkezi otoritesinin kesintiye uğramayacağını ilan eden stratejik bir adımdır. Aynı gün içinde alınan bir başka karar ise Osmanlı siyasal geleneğinde yeni bir dönemin başlangıcı sayılır. Kardeşi Yakup Çelebi'nin öldürülmesi. Amaç muhtemel bir taht mücadelesini önlemektir. Bu uygulama ilerleyen yüzyıllarda sistematik bir devlet politikası haline gelecektir. O anda verilen kararın arka planında ise tek bir kaygı vardır. İç karışıklığın devleti zayıflatmasına izin vermemek. Bayezid'in Yıldırım lakabını ne zaman ve tam olarak hangi olay üzerine aldığı kesin değildir. Ancak hem Osmanlı hem de Batı kronikleri onun askeri hareketliliğini ve hızlı karar alma yeteneğini vurgular. Tahta geçer geçmez Rumeli'deki hakimiyetini sağlamlaştırmaya yönelmesi bu niteliğin erken bir göstergesidir. Kosova sonrası tablo şöyledir. Sırp despotluğu Osmanlı'ya bağlıdır. Bulgar toprakları büyük ölçüde Osmanlı nüfuzundadır. Bizans İmparatorluğu siyasi olarak zayıflamış ve çevelenmiş durumdadır. Fakat Anadolu'da durum farklıdır. Germiyanoğulları, Karamanlılar, Aydınoğulları ve diğer Türkmen beylikleri varlıklarını sürdürmektedir. Osmanlı henüz tüm Anadolu üzerinde tek güç değildir. Bayezid'in ilk yıllarındaki politika iki eksenlidir. Batı'da mevcut üstünlüğü korumak ve doğuda merkezi otoriteyi güçlendirmek. Rumeli'de vasal yapıyı sağlamlaştırırken, Anadolu'da dağınık güç odaklarını kontrol altına alma iradesi gösterir. Bu, Osmanlı'nın uç beyliği karakterinden daha merkezi ve imparatorluk benzeri bir yapıya geçiş sürecinin başlangıcıdır. Bayezid döneminde sultanlık kavramı daha belirginleşir. Devlet yönetiminde hız ve disiplin öne çıkar. Seferler ard arda düzenlenir, diplomasi sert ve kararlıdır. Bu dönem Osmanlı'nın Balkanlarda kalıcı bir güç haline geldiği ve Anadolu'da birliği hedeflediği kritik bir eşiktir. Ancak bu hızlı genişleme aynı zamanda yeni bir gerilim alanı yaratır. Anadolu'daki beyliklerin tasfiyesi yalnızca iç siyaseti değil, doğudaki büyük güç dengelerini de etkileyecektir. Bayezid'in saltanatının ilk safhası, bir hükümdarın kişisel cesaretinden çok devletin dönüşüm sürecini temsil eder. Osmanlı artık savunma pozisyonunda bir sınır beyliği değildir. Bölgesel güç olmaktan çıkarak daha büyük bir siyasi iddia ortaya koymaktadır. Bu iddia önümüzdeki yıllarda hem büyük zaferlere hem de ağır bir kırılmaya zemin hazırlayacaktır. Bayezid'in saltanatını anlamak için tahta çıkışından önceki yıllara bakmak gerekir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1350'li yılların ortalarında dünyaya geldiği kabul edilir. Babası Sultan 1. Murat, Osmanlı'yı Balkanlara taşıyan hükümdardır. Bu nedenle Bayezid'in çocukluğu ve gençliği genişleyen bir devletin askeri atmosferi içinde geçmiştir. Osmanlı şehzadeleri bu dönemde yalnızca saray eğitimi almazdı. Küçük yaşlardan itibaren devlet idaresi ve savaş pratiği içinde yetiştirilirlerdi.
Bayezid de bu geleneğe uygun olarak sancak görevleri üstlenmiş, askeri tecrübe edinmiş ve cephe ortamını yakından tanımıştır. Kaynaklar onun özellikle süratli hareket kabiliyeti ve ani karar alma becerisiyle öne çıktığını belirtir. Henüz şehzadeyken katıldığı seferlerde aktif rol aldığı bilinmektedir. Balkanlardaki Osmanlı ilerleyişi sırasında savaş düzeni, süvari hareketliliği ve ani hücum taktikleri konusunda deneyim kazanmıştır. Bu dönemde Osmanlı ordusu 3 ana unsurdan oluşuyordu. Tımarlı sipahiler, Yeniçeriler, uç bölgelerindeki akıncı kuvvetleri. Bayezid'in askeri karakteri özellikle süvari hareketliliğine dayanıyordu. Hızlı ilerleme, beklenmedik taarruz ve düşmanı toparlanma fırsatı bulamadan etkisiz hale getirme anlayışı onun sonraki saltanatında belirgin biçimde görülecektir. Şehzadelik yıllarında yalnızca askeri değil, siyasi bir ortamında içinde yetişti. Balkanlardaki vasal prenslikler, Anadolu'daki Türkmen beylikleri ve Bizans'la kurulan hassas dengeler, Osmanlı yönetiminin çok katmanlı bir diplomasi yürüttüğünü gösterir. Bayezid, bu karmaşık yapıyı yakından gözlemleme fırsatı bulmuştur. Onun karakterini şekillendiren en önemli unsur, Osmanlı'nın bu dönemde savunma konumundan çıkıp aktif yayılma sürecine girmesidir. Devlet artık sınırlarını korumakla yetinmiyor. Yeni topraklar kazanıyor, vergi düzeni kuruyor ve vasal ilişkileri geliştiriyordu. Böyle bir ortamda yetişen bir şehzadenin askeri reflekslerinin güçlü olması kaçınılmazdı. Kosova Savaşı öncesinde Bayezid'in önemli bir komuta rolü üstlendiği bilinmektedir. Bu savaşta gösterdiği süratli manevraların Yıldırım lakabının ortaya çıkışında etkili olduğu yönünde görüşler vardır. Her ne kadar lakabın kesin kaynağı net olmasa da dönemin kronikleri onun hızına özellikle vurgu yapar. Şehzadelik döneminde edindiği bu askeri tecrübe tahta geçtiğinde tereddütsüz karar alabilmesini açıklayan temel unsurlardan biridir. Savaş meydanında tahta çıkması yalnızca siyasi bir refleks değil, askeri disiplinle şekillenmiş bir zihniyetin sonucudur. Bayezid'in erken dönem hayatı Osmanlı yönetici profilinin dönüşümünü de yansıtır. Bu artık yalnızca bir uç beyliği liderliği değildir. Bölgesel güç iddiası taşıyan bir devletin hükümdar adayının yetişme sürecidir. Tahta geçtiğinde sergileyeceği hız ve merkeziyetçi eğilim köklerini bu şehzadelik yıllarından alacaktır. 1389 yılı Osmanlı tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Kosova Ovası'nda kazanılan zafer, Balkanlardaki Osmanlı varlığını güçlendirmiştir. Ancak savaşın hemen ardından Sultan I. Murad'ın öldürülmesi devlet için ciddi bir risk doğurur. Orta Çağ siyasetinde hükümdarın ölümü özellikle savaş alanında gerçekleşmişse otorite boşluğu yaratma potansiyeline sahiptir. Bu boşluk hem içeride taht mücadelesine hem de dışarıda isyanlara yol açabilirdi. Bayezid'in ilk icraatı bu boşluğu engellemeye yönelik olur. Savaş meydanında tahta çıkması yalnızca bir gelenek uygulaması değildir. Ordunun ve bağlı unsurların gözünde meşruiyeti anında tesis etmeye yöneliktir. Osmanlı ordusu Balkan topraklarının ortasındadır ve geri çekilme ya da iç karışıklık ihtimali stratejik bir zayıflık doğurabilirdi. Aynı gün içinde alınan bir diğer karar, Osmanlı siyasi tarihinin en tartışmalı uygulamalarından birine örnek teşkil eder. Kardeşi Yakup Çelebi'nin öldürülmesi. Bu kararın amacı potansiyel bir taht mücadelesini önlemektir. O dönemde Anadolu ve Balkan coğrafyasında hanedan içi çatışmalar sık görülen bir durumdur. Bayezid'in tercihi devlet içinde çift başlılık riskini ortadan kaldırmak yönündedir. Bu uygulama ilerleyen yüzyıllarda nizam-ı alem anlayışı çerçevesinde kurumsallaşacaktır. Kosova zaferinin ardından Balkan siyaseti dikkatle yönetilmelidir. Sırp despotluğu Osmanlı'ya bağlı kalmaya devam eder. Bayezid, Sırp hükümdarı Stefan Lazareviç ile siyasi ilişki kurar ve hanedan evliliği yoluyla bağları güçlendirir. Bu adım, askeri üstünlüğün diplomatik dengeyle desteklenmesi anlamına gelir.
Bulgar toprakları üzerindeki Osmanlı nüfuzu genişletilir. Tuna hattı ileride Avrupa ile yapılacak mücadeleler açısından stratejik bir sınır haline gelir. Bu dönemde Osmanlı'nın Balkan politikasında iki temel unsur öne çıkar. Vasal devlet sistemini sürdürmek, askeri baskıyı sürekli kılmak. Bayezid, Balkanlardaki kontrolü yalnızca fetihle değil, bağlılık ilişkileriyle sağlamlaştırır. Böylece doğrudan idare edilmeyen bölgelerde dahi Osmanlı etkisi devam eder. Kosova sonrası birkaç yıl içinde Osmanlı Devleti artık Balkanlarda kalıcı bir güç olarak kabul edilir. Ancak bu durum Avrupa'daki güçleri harekete geçirecektir. Bayezid'in erken saltanat yılları, iç düzenin hızla tesis edildiği ve dış politikanın agresif biçimde sürdürüldüğü bir dönemdir. Tahta çıkış süreci onun yönetim tarzını net biçimde ortaya koyar. Otorite boşluğu kabul etmez. Kararları geciktirmez. Meşruiyetini hem askeri hem siyasi araçlarla pekiştirir. Bu yaklaşım kısa vadede istikrar sağlamıştır. Ancak aynı sert ve hızlı yöntemler ilerleyen yıllarda Anadolu'daki dengeleri de etkileyecek ve daha geniş çaplı sonuçlar doğuracaktır. Kosova Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti, Balkanlarda askeri üstünlüğünü kabul ettirmiştir. Ancak bu üstünlüğün kalıcı hale gelmesi için yalnızca bir meydan zaferi yeterli değildir. Bayezid'in önündeki temel mesele, Rumeli'deki hakimiyeti sürekli ve düzenli bir yapıya dönüştürmektir. 1389 sonrasında Balkan coğrafyasında Osmanlı'ya bağlılık sistemi yeniden düzenlenir. Sırp despotluğu Osmanlı üstünlüğünü kabul eder ve Stefan Gazareviç Osmanlı hizmetine girer. Bu ilişki sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi bir ittifak niteliğindedir. Bayezid, vasal prensipleri tamamen ortadan kaldırmak yerine onları kontrollü biçimde Osmanlı sistemine entegre etmeyi tercih eder. Bulgar topraklarında ise doğrudan hakimiyet genişletilir. Vidin ve çevresi Osmanlı kontrolüne girer. Tuna Nehri hattı Osmanlı için kuzey savunma sınırı haline gelmeye başlar. Bu hat ileride Macar Krallığı ile yaşanacak mücadelelerde stratejik önem taşıyacaktır. Bayezid döneminde Rumeli politikası iki eksen üzerinde ilerler. Askeri baskının sürdürülmesi, idari düzenin kurulması. Osmanlı fethedilen bölgelerde tımar sistemini yaygınlaştırır. Bu sistem sayesinde hem askeri düzen korunur hem de vergi düzeni istikrara kavuşur. Böylece Balkanlardaki ilerleme yalnızca askeri bir genişleme olmaktan çıkar, idari bir yerleşime dönüşür. 1390'lı yılların başında Eflak ve Bosna üzerine seferler düzenlenir. Bu seferler Osmanlı'nın Balkanlardaki etkinliğini kuzeye doğru genişletme amacını taşır. Macar Krallığı ise bu gelişmeleri dikkatle izlemektedir. Tuna'nın güneyindeki Osmanlı varlığı artık Avrupa siyaseti açısından ciddi bir mesele haline gelmiştir. Bayezid'in askeri karakteri bu dönemde açık biçimde görülür. Seferler arka arkaya düzenlenir. Ordunun hareket kabiliyeti korunur. Osmanlı kuvvetleri Balkan coğrafyasına alışmıştır ve bölgedeki lojistik hatlar güçlenmiştir. Ancak bu hızlı ilerleyiş Avrupa'da bir karşı tepki doğurur. Osmanlı'nın Balkanlardaki kalıcılığı, Batı dünyasında yeni bir Haçlı İttifakı fikrini gündeme getirir. Özellikle Macar Kralı Sigismund, Osmanlı'yı durdurmak için geniş çaplı bir ittifak arayışına girer. Rumeli'de sağlanan istikrar, kısa süre sonra daha büyük bir askeri sınavla karşılaşacaktır. Bayezid'in Balkan politikası, Osmanlı Devleti'ni bölgesel bir güç olmaktan çıkarıp Avrupa siyasetinin merkezine taşır. Artık Osmanlı yalnızca sınır boylarında ilerleyen bir kuvvet değil, Avrupa devletlerinin ortak tehdit algısında yer alan kalıcı bir aktördür. Bu gelişmeler 1396 yılında Nibolu'da yaşanacak büyük karşılaşmanın zeminini hazırlayacaktır.
Rumeli'de hakimiyet büyük ölçüde sağlamlaştırıldıktan sonra Bayezid'in dikkatini çevirdiği ikinci ana alan Anadolu'dur. 14. yüzyıl sonlarında Anadolu siyasi bakımdan parçalı bir yapıdadır. Germiyanoğulları, Karamanlılar, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları ve Candaroğulları gibi birçok beylik varlığını sürdürmektedir. Osmanlı henüz Anadolu'da tek güç değildir. Bayezid'in hedefi açıktır. Anadolu'da merkezi otoriteyi güçlendirmek ve dağınık beylik yapısını ortadan kaldırmak. 1390'dan itibaren Anadolu seferleri başlar. Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Menteşeoğulları toprakları Osmanlı hakimiyetine girer. Germiyan topraklarının bir bölümü daha önce çeyiz yoluyla Osmanlı'ya geçmişti. Bayezid bu bölgelerdeki kontrolü güçlendirir. Karaman Beyliği ise Anadolu'daki en ciddi rakiptir. Bayezid, Karaman üzerine sefer düzenler ve Konya'yı ele geçirir. Karamanlılar geçici olarak Osmanlı üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalır. Bu gelişmeler kısa sürede Anadolu'daki güç dengesini değiştirir. Osmanlı Devleti, Batı ve Orta Anadolu'da geniş bir alana hakim olur. Ancak bu ilerleyiş yalnızca askeri bir genişleme değildir. Bayezid, alınan topraklarda idari düzeni kurmaya yönelir. Tımar sistemi uygulanır, vergi düzeni yeniden yapılandırılır ve Osmanlı hukuk sistemi yaygınlaştırılır. Fakat Anadolu'daki bu hızlı genişleme, bazı beyliklerin hoşnutsuzluğuna yol açar. Osmanlı'ya karşı memnuniyetsiz unsurlar alternatif bir güç arayışına girer. Bu noktada doğuda yükselen bir figür dikkat çeker. Timur. Bayezid'in Anadolu'daki birleştirme politikası yalnızca yerel beylikleri değil, bölgesel güç dengelerini de etkilemiştir. Osmanlı'nın Orta Anadolu'ya doğru ilerlemesi, ileride Timur'la karşı karşıya gelmesine zemin hazırlayacaktır. Bayezid'in Anadolu siyaseti iki temel sonuç doğurur. Osmanlı, Anadolu'da ilk kez geniş ölçekte siyasi birlik kurma aşamasına gelir. Ancak bu birlik henüz kırılgan ve dış müdahaleye açık bir yapıdadır. Bu dönemde Osmanlı Devleti hem Balkanlarda hem Anadolu'da eş zamanlı genişleme göstermektedir. Bu durum devletin askeri kapasitesini ortaya koyarken aynı zamanda aşırı genişleme riskini de beraberinde getirmektedir. Bayezid'in saltanatındaki yükseliş artık yalnızca bölgesel bir güç değil, daha büyük bir iddia taşımaktadır. Bu iddianın Avrupa'daki yansıması ise kısa süre içinde Nibolu'da görülecektir. 1390'lı yılların ortasına gelindiğinde Osmanlı Devleti Balkanlarda kalıcı bir güç haline gelmişti. Tuna hattına kadar uzanan Osmanlı varlığı özellikle Macar Krallığı açısından doğrudan bir tehdit olarak görülüyordu. Bu gelişmeler Avrupa'da yeni bir Haçlı İttifakı fikrini gündeme getirdi. Macar Kralı Sigismund'un girişimleriyle Fransa, Burgonya, Almanya ve çeşitli Batı Avrupa prensliklerinden şövalyeler bir araya geldi. Amaç açıktı. Osmanlı'yı Balkanlardan geri atmak ve Tuna'nın güneyindeki Osmanlı ilerleyişini durdurmak. 1396 yılında Haçlı ordusu Tuna'yı geçerek Nibolu Kalesi'ni kuşattı. Nibolu, Osmanlı için stratejik bir noktadaydı. Tuna hattının savunma zincirinde önemli bir yer tutuyordu. Bayezid bu gelişmeyi haber aldığında Anadolu'da yürüttüğü faaliyetleri bırakarak hızla Balkanlara yöneldi. Kaynaklar ordunun kısa sürede büyük bir mesafeyi kat ettiğini belirtir. Bu sürat Bayezid'in askeri karakterinin bir göstergesi olarak değerlendirilir. Haçlı ordusu ağır zırhlı şövalyelerden oluşuyordu ve sayısal olarak güçlüydü. Ancak ordu içinde disiplin ve komuta birliği sorunları vardı. Fransız şövalyeleri Macar komutanlığının temkinli yaklaşımını dikkate almadan erken saldırı kararı aldı. Nibolu Muharebesi 25 Eylül 1396'da gerçekleşti. Savaşın ilk aşamasında Fransız şövalyeleri Osmanlı öncü birliklerini geri püskürttü. Ancak Osmanlı kuvvetleri
kontrollü biçimde geri çekilerek düşmanı yıprattı. Ardından tımarlı sipahilerin ve merkez kuvvetlerinin karşı taarruzu başladı. Sırp despotu Stefan Lazarević komutasındaki Sırp süvarileri de Osmanlı safında savaşa katıldı. Bu destek, savaşın sonucunu belirleyen unsurlardan biri oldu. Günün sonunda Haçlı ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Çok sayıda şövalye esir alındı. Avrupa kaynakları bu yenilgiyi büyük bir felaket olarak kaydeder. Nibolu zaferinin birkaç önemli sonucu vardı. Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşti. Avrupa'da Osmanlı'ya karşı büyük çaplı bir Haçlı Seferi girişimi uzun süre gündeme gelmedi. Bayezid'in itibarı hem İslam dünyasında hem de Avrupa'da yükseldi. Bu zaferden sonra Bayezid'in Sultanı İklimi Rum unvanını kullandığı bilinmektedir. Bu ünvan, Anadolu ve Rumeli üzerindeki hakimiyet iddiasını simgeler. Nibolu, Osmanlı'nın Avrupa karşısında kazandığı ilk büyük ve uluslararası nitelikteki zaferdir. Devlet artık yalnızca Balkan prenslikleriyle değil, Batı Avrupa şövalyeleriyle doğrudan karşı karşıya gelmiştir. Ancak bu büyük askeri başarı, Osmanlı'nın dikkatini yeniden doğuya çevirmesini geciktirmeyecektir. Anadolu'daki güç dengeleri ve Timur'un yükselişi kısa süre içinde daha kapsamlı bir çatışmanın habercisi olacaktır. Nibolu zaferinden sonra Osmanlı Devleti Balkanlarda askeri üstünlüğünü kabul ettirmiş durumdaydı. Bu aşamada Bayezid'in dikkatini yönelttiği en önemli hedeflerden biri Bizans İmparatorluğu oldu. 14. yüzyılın sonlarında Bizans artık eski gücünden uzaktı. İstanbul ve çevresiyle sınırlı bir alanı kontrol ediyordu. Ancak şehrin sembolik ve stratejik değeri büyüktü. Boğazlar üzerindeki konumu, Karadeniz'le Akdeniz arasındaki ticaret yolları açısından belirleyiciydi. Bayezid, Bizans'ı doğrudan ortadan kaldırmak yerine önce sistematik bir baskı politikası izledi. 1391 yılından itibaren İstanbul kuşatma altına alındı. Bu kuşatma, klasik anlamda sürekli bir saldırı değil, şehri ekonomik ve askeri açıdan yıpratmaya yönelik bir abluka şeklindeydi. Amaç, Bizans'ı dış yardıma muhtaç bırakmak ve Osmanlı üstünlüğünü kabul etmeye zorlamaktı. 1394'te kuşatma daha da sıkılaştırıldı. Şehrin kara bağlantıları büyük ölçüde kesildi. Osmanlı kuvvetleri surların dışında kalıcı mevziler oluşturdu. Bu dönemde atılan en önemli adımlardan biri Anadolu Hisarı'nın inşasıdır. 1394. Boğaz'ın Anadolu yakasında inşa edilen bu kale, Karadeniz'den gelebilecek yardımları kontrol altına almak amacı taşıyordu. Böylece Osmanlı, deniz trafiği üzerinde fiili bir denetim kurmaya başlamış oldu. Bizans İmparatoru II. Manuel, Osmanlı baskısını hafifletmek için Avrupa'dan yardım arayışına girdi. Bu diplomatik girişimler Nibolu Seferi'nin arka planını oluşturmuştu. Ancak Nibolu'daki Haçlı yenilgisi Bizans'ın dış destek umudunu büyük ölçüde zayıflattı. Kuşatma yıllarca aralıklarla sürdü. İstanbul düşmedi. Ancak Bizans ekonomik ve askeri açıdan ciddi biçimde yıprandı. Osmanlı'nın şehir üzerindeki baskısı, ileride gerçekleşecek fethin zeminini hazırlayan önemli bir aşama oldu. Bayezid'in İstanbul politikası iki yönlüydü. Şehri askeri baskı altında tutmak, diplomatik olarak Bizans'ı Osmanlı üstünlüğünü tanımaya zorlamak. Bizans bu dönemde Osmanlı'ya vergi vermeyi ve bazı siyasi şartları kabul etmek zorunda kaldı. Ancak kuşatmanın kesin sonuca ulaşamamasının temel nedeni doğuda gelişen yeni tehditti. Timur'un Anadolu'ya doğru ilerlemesi, Bayezid'in askeri önceliklerini değiştirmesine yol açtı. İstanbul üzerindeki baskı gevşedi ve kuşatma fiilen sona erdi. Bayezid dönemindeki İstanbul kuşatmaları, Osmanlı'nın Bizans üzerindeki sistemli hakimiyet kurma sürecinin önemli bir aşamasıdır. Şehir henüz fethedilmemiştir. Ancak Osmanlı artık Konstantiniye'nin çevresinde kalıcı bir güçtür.
Bu durum Osmanlı Devleti'nin yalnızca Balkanlarda değil, Doğu Akdeniz siyasetinde de belirleyici bir aktör haline geldiğini gösterir. Ancak aynı yıllarda Doğu'da şekillenen gelişmeler Osmanlı'nın karşılaşacağı en büyük askeri sınavın habercisi olacaktır. 1390'lı yılların sonuna gelindiğinde Osmanlı Devleti hem Balkanlarda hem Anadolu'da genişlemiş, bölgesel bir güç haline gelmişti. Ancak aynı dönemde Orta Asya merkezli başka bir büyük güç yükseliyordu. Timur. Timur, kısa sürede Maveraünnehir'den İran'a, oradan Irak ve Azerbaycan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada hakimiyet kurmuştu. Askeri organizasyonu güçlü, seferleri yıkıcı ve siyaseti sertti. 1390'ların sonlarında Anadolu'nun doğu sınırlarına yaklaşması Osmanlı için yeni bir stratejik durum oluşturdu. Bayezid'in Anadolu'da yürüttüğü birlik politikası, bazı Türkmen beyliklerinin Osmanlı hakimiyetine girmesiyle sonuçlanmıştı. Ancak bu beyliklerden bazıları Osmanlı'ya karşı destek arayışına girerek Timur'a yöneldi. Özellikle Karaman, Germiyan ve diğer bazı Anadolu beyleri Timur'un himayesini talep etti. Bu gelişme iki hükümdar arasında doğrudan bir siyasi gerilim doğurdu. Kaynaklarda yer alan mektuplaşmalar, taraflar arasındaki ilişkinin diplomatik olmaktan çok meydan okuyucu bir üslup taşıdığını gösterir. Timur, Anadolu'daki bazı beylerin eski haklarının iadesini talep ederken, Bayezid bu talepleri Osmanlı egemenliğine müdahale olarak değerlendirdi. Gerilim yalnızca Anadolu meselesi değildi. Timur'un 1400 yılında Sivas'ı kuşatıp ele geçirmesi, Osmanlı sınırlarına doğrudan bir askeri müdahale anlamına geliyordu. Sivas'ın alınması ve şehirdeki yıkım, iki güç arasındaki çatışmanın kaçınılmaz hale geldiğini gösterdi. Bu dönemde Osmanlı Devleti geniş bir coğrafyada askeri varlık göstermekteydi. Balkanlar, Anadolu ve Bizans üzerindeki baskı eş zamanlı sürüyordu. Ancak Timur'un ilerleyişi Osmanlı'nın doğu savunmasını öncelikli hale getirdi. Bayezid'in karşı karşıya olduğu temel sorun şuydu: devlet hızla büyümüştü. Ancak bu büyüme farklı bölgelerde eş zamanlı askeri yük oluşturuyordu. Anadolu'daki bazı unsurların sadakati kesin değildi. Timursa savaş tecrübesi yüksek, disiplinli ve sert bir komutan olarak ilerliyordu. Timur'la Bayezid arasındaki rekabet yalnızca toprak meselesi değil, aynı zamanda prestij meselesiydi. Her iki hükümdar da İslam dünyasında üstün konum iddiası taşıyordu. Bu durum siyasi gerilimi kişisel bir meydan okumaya da dönüştürdü. 1401 ile 1402 yıllarında taraflar arasında diplomatik temaslar sonuçsuz kaldı. Timur, Anadolu'ya doğru ilerlemeye devam etti. Bayezid ise ordusunu doğuya sevk etti. İki büyük güç arasındaki bu karşılaşma yalnızca bir meydan savaşı olmayacaktı. Osmanlı Devleti'nin geleceğini belirleyecek bir dönüm noktası yaklaşmaktaydı. Ankara Ovası'nda karşı karşıya gelecek iki ordu, yalnızca askeri üstünlük için değil, bölgesel güç dengesi için savaşacaktı. 1402 yılı yazı. Timur kuvvetleri Anadolu içlerine ilerlemiş, Kayseri ve çevresini kontrol altına almıştı. Bayezid ise Balkanlardan ve Anadolu'dan topladığı kuvvetlerle doğuya yöneldi. Osmanlı ordusu içinde Sırp birlikleri, Anadolu beylerinden gelen kuvvetler ve merkez askeri unsurlar yer alıyordu. İki ordu 28 Temmuz 1402'de Ankara yakınlarındaki Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi. Timur'un ordusu sayıca üstün kabul edilir ve özellikle süvari hareketliliği yüksektir. Ayrıca Anadolu'daki bazı eski beylerin Timur safında yer alması, savaş öncesinde Osmanlı açısından bir risk unsuru oluşturuyordu.
Savaşın ilk safhasında Osmanlı ordusu merkezden güçlü bir direniş gösterdi. Yeniçeriler ve Sırp birlikleri disiplinli biçimde savunma yaptı. Ancak savaş uzadıkça su kaynaklarının kontrolü ve lojistik avantaj Timur'un lehine gelişti. En kritik kırılma noktası Osmanlı ordusundaki bazı Anadolu birliklerinin taraf değiştirmesi oldu. Daha önce Osmanlı hakimiyetine girmiş bazı beylik kuvvetleri savaş sırasında Timur'un safına geçti. Bu durum Osmanlı düzenini zayıflattı. Bayezid savaş alanını terk etmedi. Kaynaklara göre son ana kadar merkez kuvvetlerle birlikte direnişi sürdürdü. Ancak ordunun çözülmesiyle birlikte kuşatıldı ve esir düştü. Bu olay Osmanlı tarihinde bir ilktir. Bir Osmanlı padişahı savaş meydanında düşmana esir düşmüştür. Timur'la Bayezid'in karşılaşmasına dair farklı anlatımlar vardır. Bazı Batı kaynaklarında Bayezid'in aşağılandığı yönünde abartılı rivayetler yer alır. Ancak Osmanlı ve çağdaş İslam kaynaklarında bu anlatımların çoğu doğrulanmaz. Timur'un Bayezid'i siyasi bir esir olarak yanında tuttuğu anlaşılmaktadır. Ankara Savaşı'nın sonuçları ağır oldu. Osmanlı merkezi otoritesi çöktü. Anadolu'daki eski beylikler yeniden ortaya çıktı. Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti zayıfladı. Ancak tamamen ortadan kalkmadı. Savaşın hemen ardından Timur Anadolu'dan çekildi. Ancak geride siyasi boşluk bıraktı. Bayezid esaret altında Akşehir'e götürüldü. 1403 yılının Mart ayında hayatını kaybettiği kabul edilir. Ölüm sebebi konusunda kesin bilgi yoktur. Hastalık ve üzüntü kaynaklı olduğu görüşü yaygındır. Ankara Savaşı, Osmanlı tarihindeki ilk büyük kırılma noktasıdır. Devlet dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, hanedan içi mücadele başlamıştır. Bayezid'in hızlı yükselişi Ankara'da ani bir düşüşle sonuçlanmıştır. Ancak bu yenilgi Osmanlı'nın tamamen sona ermesi anlamına gelmeyecektir. Devlet ağır bir kriz dönemine girecek fakat yeniden toparlanma sürecini başlatacaktır. Ankara Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti merkezi otoritesini kaybetti. Bayezid'in esir düşmesi ve 1403 yılında vefatı taht üzerinde açık bir boşluk oluşturdu. Bayezid'in oğulları Süleyman, İsa, Mehmet ve Musa Çelebi farklı bölgelerde güç sahibi durumdaydı. Ankara yenilgisi sonrası her biri kendi hakimiyet alanında sultanlığını ilan etti. Böylece Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak adlandırılan dönem başladı. 1402 ile 1413 yılları arasındaki bu süreç hanedan içi mücadelelerle geçti. Süleyman Çelebi Rumeli'de kontrol sağladı. İsa Çelebi Bursa çevresinde hakimiyet kurmaya çalıştı. Mehmet Çelebi Amasya merkezli bir güç oluşturdu. Musa Çelebi ise ilerleyen yıllarda Rumeli'de etkili oldu. Bu dönemde Anadolu'daki birçok beylik yeniden bağımsızlığını ilan etti. Timur'un müdahalesi sonrası siyasi denge değişmişti. Osmanlı'nın Anadolu'daki birlik politikası büyük ölçüde geri dönmüştü. Balkanlarda ise durum farklıydı. Osmanlı idari yapısı tamamen çözülmemişti. Rumeli'deki tımar sistemi ve askeri teşkilat büyük ölçüde varlığını sürdürdü. Bu durum devletin tamamen dağılmasını engelleyen önemli bir faktördü. Fetret devri boyunca Bizans ve Balkan devletleri Osmanlı iç mücadelesini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalıştı. Süleyman Çelebi'nin Bizans'ta yaptığı anlaşmalar bu dönemin zayıf diplomatik konumunu gösterir. Bu 11 yıllık süreç Osmanlı için ciddi bir kriz dönemidir. Ancak aynı zamanda devlet kurumlarının dayanıklılığını da ortaya koymuştur. 1413 yılında Mehmet Çelebi rakiplerini saf dışı bırakarak tek hükümdar olarak tahta çıktı. Böylece Fetret devri sona erdi. Tarihe 1. Mehmet, Çelebi Mehmet olarak geçen hükümdar,
devleti yeniden merkezileştirme sürecini başlatacaktır. Ankara yenilgisi Osmanlı'yı yıkmamış fakat ağır bir yeniden yapılanma dönemine zorlamıştır. Bayezid'in saltanatı 1389'dan 1402'ye kadar sürmüştür. 13 yıllık bu dönem Osmanlı tarihinde hem hızlı yükselişin hem de ani kırılmanın birlikte yaşandığı bir evredir. Onun döneminde Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti kesinleşmiştir. Nibolu zaferi ile Avrupa'ya karşı büyük bir askeri üstünlük sağlanmıştır. Anadolu'da siyasi birlik önemli ölçüde ilerlemiştir. İstanbul ilk kez sistematik ve uzun süreli kuşatma altına alınmıştır. Bu gelişmeler Osmanlı'yı bölgesel bir güçten daha geniş iddialara sahip bir devlete dönüştürmüştür. Ancak aynı dönemde Anadolu'daki hızlı genişleme bazı yerel unsurların tepkisini doğurmuştur. Timur'la yaşanan çatışma stratejik bir aşırı genişleme riskini ortaya koymuştur. Ankara yenilgisi merkezi yapının kırılganlığını göstermiştir. Bayezid'in yönetim tarzı hızlı ve kararlıydı. Merkezi otoriteyi güçlendirme eğilimi belirgindi. Bu yaklaşım kısa vadede başarı getirmiş, ancak genişleme hızı devletin farklı cephelerde eş zamanlı yük taşımasına yol açmıştır. Onun saltanatı, Osmanlı Devleti'nin imparatorluk eşiğine geldiği ilk büyük dönemdir. Aynı zamanda kurumsal dayanıklılığın sınandığı ilk büyük kriz de bu dönemde yaşanmıştır. Yıldırım Bayezid, Osmanlı tarihindeki en tartışmalı hükümdarlardan biridir. Nibol'daki zaferi kadar Ankara'daki yenilgisiyle de anılır. Ancak kesin olan şudur: onun döneminde Osmanlı Devleti artık yalnızca bölgesel bir beylik değil, Avrupa ve Anadolu siyasetinin merkezinde yer alan bir güç haline gelmiştir.